Herkese merhabalar. Bu videomuzda MPU 6050 ivme sensörü, jiroskop sensörü kullanarak iki tane servo motorumuzu çalıştıracağız. Bu devremizi hareketli robot kollarını hareket ettirmede, sağa sola el hareketi, öne arkaya el hareketi yaptırabileceğiniz robot kol tasarımlarında kullanabilirsiniz. Ya da aklınıza gelebilecek farklı projeleri bu devremizde tasarlayabilirsiniz. Ben devrenin nasıl yapılacağını size prototip olarak göstereceğim. Buna benzer devreler yapmak sizin hayal gücünüze bağlı diyebiliriz. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz bir adet breadboard'umuz, bir adet Arduino'muz, bir adet MPU 6050 ivme ve giro sensörümüz, iki tane de servo motorumuz SG90 modelleri. İkisi de aynı servo motor. Birisi MG90 şeklinde geçiyor. Birisi de SG90 diye, ikisini de kullanabilirsiniz. Sensörümü alıyorum. Devre şemasını karşıma açıyorum. Devre şemasına göre devremi yapacağım. Sensörümü breadboard üzerinde şu şekilde yerleştiriyorum. Sensörün bağlantılarını yapalım. VCC artı bağlantısını breadboard'daki artı şeridine bağlıyorum. GND ucunu breadboard'un eksi şeridine bağlıyorum. Sensörün SCL pinini Arduino'da SCL pinine bağlıyorum. Sensörün SDA pinini Arduino'da SDA girişine bağlıyorum. Sensörün bağlantıları bu şekilde. Buradaki artı şeridimden Arduino'nun 5 voltuna bağlantımı yapayım. Eksi şeridinden de Arduino'nun GND'sine bağlantısını yapalım. Şimdi de servo motorlarının bağlantısını yapalım. Servo motorların şu şekilde uçları var. Buraya ben üçlü jumper takacağım. Şu şekilde jumper kablolarını servo motorun pinlerine bağlıyorum. Servo motorda kahverengi eksi, kırmızı artı, sarı uçta data ucu. Burada sarıya denk gelmiş. Buradaki sarı ucunu data olarak devre şemasına baktığım zaman soldaki servo motoru buna baz alacak olursam 10 numaralı pine bunu bu şekilde bağlıyorum. Servo motorun kırmızısı burada turuncuya denk gelmiş. Bunu Arduino'da artı şeridime, buradaki kırmızı da kahverengiye denk gelmiş. Bunu da eksi şeridine bağlıyorum. Birinci servo motorum burada hazır. Şu alt tarafına ben bir çift taraflı bant yapıştırmıştım daha önceden. O etkisini eğer koruyorsa şu şekilde breadboard'un üstüne doğru yapıştırayım bunu. Diğer servo motoru alıyorum. Diğer servo motorum için de yine üçlü jumper kablo kullanacağım. Jumper kablolarımı servo motorun pinlerine şu şekilde bağlıyorum. Burada da şöyle kontrol ettiğim zaman sarı siyaha denk gelmiş. Yani siyah ucum benim Arduino'da 11 numaralı pine gidecek. Bunu Arduino'da 11 numaralı pine bağladım. Şöyle baktığımda kırmızı beyaza denk gelmiş. Yani beyaz artı, diğer gri de eksi olacak. Bunu da breadboard üzerinde artı ve eksi şeritlerine bu şekilde bağlıyorum. Ve buradaki servo motorumu da şu şekilde birbirlerine dönerken değmeyecek şekilde. Bunun altında da bir çift taraflı bant var. Bunu da bu şekilde şöyle biraz bastırarak boardumun üzerine yerleştiriyorum. Devremin bağlantısı bu şekilde. Bilgisayara geçelim. Kodlarımızı hazırlayalım. Daha sonra kodlarımızı Arduino kartımıza yükleyerek devremizi bir test edelim. M-Block uygulamamıza geçmeden önce eğer abone olmayanlar var ise abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirler. Videomuzu şimdiden beğen butonuna tıklayarak beğenebilir, hype seçeneğiyle videomuzun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra da yorum kısmına bu projeyle ilgili kısa bir yorum bırakabilirsiniz. Şimdi uygulamamızın blok kodlamasını tasarlamaya başlayalım. M-Block programını açıyorum. Olaylar içerisinden Arduino'na başladığında bloğumu sahneme sürüklüyorum ve hemen altından da kontrol içerisinden sürekli tekrarla bloğunu bunun altına yerleştiriyorum. MPU 6050'yi M-Block içerisinde çalıştırabilmek için bir uzantıya ihtiyacımız var. Bizim kendi tasarlamış olduğumuz bir uzantı var. Onu kullanacağız. Uzantılara geliyorum. Yukarıdaki arama kısmına MPU 6050 yazıyorum. Bakın en sağ tarafta kendi hazırlamış olduğumuz uzantı geldi. Eğer uzantıyı ilk defa kuracaksanız sağ üst köşede bir artı butonu var. Bunu tıklayarak ilk önce uzantıyı kurmanız ve daha sonra da buradan ekle butonuna basmanız gerekmekte. Ben daha önceden kurduğum için burada ekle butonuna tıklayarak uzantıyı M-Block içerisine getiriyorum. Öncelikli olarak MPU 6050'yi başlatmam lazım. Buradaki bloğumu alıyorum. Arduino'na başladığında bloğunun hemen altına yerleştiriyorum. Baut hızım 9600. Burayı değiştirmeyeceğim. 9600 hızında kullanacağım. İkinci olarak MPU 6050 bağlantısı var ise bloklama işlemimin devam etmesini isteyeceğim. Bundan dolayı sahneme eğer ise bloğunu ekleyeceğim. Kontrole geliyorum. Eğer ise bloğunu alıyorum.
MPU 6050'yi başlat bloğunun altına yerleştiriyorum. Bunun içerisine MPU 6050 uzantısı içerisinden bağlantı var mı bloğunu, eğer ise bloğunun iç kısmına yerleştiriyorum. Buradan sonra isterseniz şunu da söyletebilirsiniz. Bir önceki projemizde MPU 6050'yi anlatırken bağlantı var ise Panda'da bağlantı başarılı, değilse bağlantı başarısız şeklinde de ifade getirtebilirsiniz. Bir önceki videomuzu izleyerek burada eğer ise değilse bloğunu da kullanabilirsiniz. Ben blokların fazla uzamaması için daha kısa bir bloklama kullandım. Şuradaki sürekli tekrarlayı bunun içerisine alıyorum artık. Bağlantı varsa ne yapacak? Öncelikli olarak X, Y ve Z ivme değerlerimi oluşturmasını istiyorum. Sol taraftan X, Y, Z ivme değerleri oluştur bloğunu alıp bunun içerisine alıyorum. Burada neyi oluşturacak bana? AX, AY ve AZ olarak ivme sensöründen almış olduğum değerleri oluşturacak. Hemen alt tarafına da geliyorum. Oluşturulan bu ivme değerlerini sensörden çek diyorum. İvme verilerini almasını istiyorum. Burada sensörden biz 6 farklı veri alabiliyoruz. AX, AY, AZ ya da jiroskop verileri olarak GX, GY, GZ olarak 6 tane. Yani ben burada istersem 6 servo motor takıp servo motorun 6 farklı hareketini uygulayabilirim. Ben burada 2 tane servo motor kullanacağım. O yüzden benim burada kullanacağım parametreler X ve Y parametreler olacak. Bundan dolayı sadece bana AX ve AY parametreleri gerekli olacak. İsterseniz kod kısmında da şu şekilde gösterelim. Bakın şuradaki blok ile X, Y, Z ivme değerlerini oluştur dediğimde şuradaki satırımı oluşturdu benim. İvme sensörlerini al dediğimde de buradaki satırımı oluşturdu. Şu an benim verilerim sensörden çekildi. Şimdi ben AX ve AY şeklinde değişkenlerimi oluşturacağım. Bir de servo motora ait değişkenlerimi oluşturacağım. Değişkenlere geliyorum. Bir değişken oluştur diyorum. AX isimli bir değişken oluşturuyorum. Tekrar değişkenlere geliyorum. İkinci değişkenim de benim AY isimli değişkenim olacak. Bunu da burada oluşturuyorum. Servo motorlarla da ilgili değişken oluşturalım. Servo motorların ben açılarını görmek istiyorum. O yüzden bir değişken oluştura geliyorum. 2 tane servo motorum olacak. Servo motorum 1 için servo motor 1 pozisyon şeklinde bir değişken oluşturuyorum. İkinci değişkenimde servo motor 2 pozisyon şeklinde bir değişkenim olacak. Ve ikinci değişkenimi de bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi geliyorum bunun altına şuradaki bloğumu alıyorum. Burayı servo 1 olarak değiştiriyorum. Servo 1 değişkenime sensörden aldığım veriyi atayıp açı olarak dönmesini sağlayacağım. Sensörden ben eksi 16.384 ile artı 16.384 arasında bir değer alıyorum. Bu değer bazen 17.000 üzerine çıkmakta. O yüzden ben burada 17.000 gibi bir değer kullanacağım. Sensörden aldığım bu iki değer arasını servo motorumun dönüş açısı olarak 0 ile 180 arasına eşlemem lazım. Bunun için haritalama kodunu kullanıyorum. Yani map kodunu kullanıyorum. M-Block içerisinde map kodu mevcut. Bakın şuradaki verinin içerisinde var. Şurada harita bloğu var. Bunu alıyorum. Şuraya ekliyorum. Şimdi burada harita olarak hangi konumdan veri gelecek bana? Öncelikli olarak AX'ten gelecek. Değişkenlerime geliyorum. AX bloğunu buraya alıyorum. AX ivme değeri hangi değerler arasında gelecek? Eksi 17.000 ile artı 17.000 arasında bir değer gelecek. Normalde yer çekimi kuvveti 16.384'da 1 G'ye denk gelmekte. Sensörümüz çok hassas veriler almadığı için 17.000'in üzerine çıkabilmekte. Ben de burada 17.000 gibi bir değer aldım. Peki bu değerleri haritalama bloğum neye değiştirmesini istiyorum? 0 ile 180 derece arasına değiştirmesini istiyorum. Şimdi bunun aynısını ikinci servo motorum için de yapacağım. O yüzden buranın kopyasını alıyorum. Alta bloğumu oluşturuyorum. Ve bunu servo 2 pozisyon olarak yapıyorum. Bu sefer AX yerine hangi bloğumu kullanacağım? AY değişkenimi kullanacağım. AY'yi buraya aldım. Buradaki değerler aynı. Burada hiçbir işlem yapmıyorum. Ve haritalama işlemim tamam. Sensörden gelen verileri açı değerlerine değiştirdim. Şimdi gelelim servo motorlarımı döndürmeye. Pin bloklarına geliyorum. Şuradaki servo motor bloğumu alıyorum. Bunun altına yerleştiriyorum. 2 tane servo motorum var. İkisini de alıyorum buraya. Servo motorların devre şemasına baktığım zaman bir tanesi 10 numaralı pine, bir tanesi de 11 numaralı pine bağlanmış vaziyette.
Peki hangi açıya göre servo motorların dönecek? Servo 1 pozisyonundan gelen değere göre dönecek. O zaman ben değişkenlere geliyorum. Servo 1 pozisyon değişkenimi bunun içerisine alıyorum. Servo 2 pozisyon değişkenimi de bunun içerisine alarak bloklama işlemimi tamamlıyorum. Aynı zamanda sahnede de verileri görmek istiyorum. Bakın sahne üzerinde değişkenler oluşmuş vaziyette. Servonun pozisyonları şu şekilde. Bunlar da AX ve AY değişkenlerden aldığım değerler. Eğer ben bunları görmek istemiyorum derseniz bakın şuradaki kutuları kapatabilirsiniz. Buradaki kutuları açtığınızda buradaki verileri de görebiliyorsunuz. Ama ben şuradaki bloklama kısmında sadece açı değerlerini görmek istiyorum. O yüzden şuradaki şeyleri kaldırayım ki şurada fazla bir bloklama yapmayayım. Siz görmek istiyorsanız buradaki yaptığım bloklama sayısını artıracaksınız. Biraz sonra yapacaklarım. Yine bir uzantıya ihtiyacım var. Bu uzantım nedir? Şuradaki arama kısmındaki yazımı siliyorum. Uzantılar içerisinde Upload Mode Broadcast yani yükleme modu yayını uzantısı. Bunu ekle diyerek buraya ekledim. Şimdi buradan verileri kuklalar tarafına göndereceğim. Bunun için şuradaki bloğumu alıyorum. Ne zaman göndermesini isteyeceğim bunu? Sürekli tekrarla başladığı andan itibaren veriyi benim göndersin. Burada 2 tane veri gönderecek. Servo motor 1'in verisini gönderecek. Bir de servo motor 2'nin verisini gönderecek. Buradaki mesaj kısmına geliyorum. Diyorum ki buraya servo 1'ine X diyelim. X ekseninden aldığı veri için olsun. Ve hangi değeri gönderecek kuklalar kısmına? Servo pozisyon 1'den aldığım değeri gönderecek. Buradaki değer 2 rakam daha fazla vermekte küsuratlı olarak. Biz bunu ne yapıyorduk? İşlemlerden yuvarla diyerek bunu tam sayıya çeviriyorduk. Buradaki yuvarla bloğunu alıyorum. Buradaki servo pozisyon değişkenimi bunun içerisine alıp buradaki yuvarla bloğunu buradaki yükleme modu iletisi gönder bloğunun içerisine ekliyorum. Birinci verimi kuklalar tarafına bu şekilde göndereceğim. Bir de ikinci servo motor için olan kısmını yapalım. Yine yükleme modu iletisi gönder bloğunu alıyorum. Buna bu sefer servo Y diyelim. Y ekseninden aldığım değer. Şuradaki bloğun kopyasını alalım. Şuraya alalım. Şuradaki servo 1'i de servo 2 pozisyon olarak bu şekilde değiştirdim. Ve aygıtlar sekmesinde yapacağım bloklama bu kadar. Şimdi geliyorum kuklalara. Kuklalara geldim. Burada da yine uzantıyı yüklemem lazım. Yükleme modu yayını eklentisi. Bakın buradan ekle diyorum. Bu da buraya yükleme modu yayın olarak geldi. Şimdi aygıtlar tarafından veriyi çekeceğim. Şuradaki bloğumu buraya alıyorum. Hangi veri gelecek bana? Servo X verisi gelecek. Ve bunu hangi değişken içerisinde alacağım? Şuradaki bloğumu buraya alıp servo 1 pozisyon değişkeni içerisine alacağım. Ve yükleme modu yayını iletisine gelip şuradaki bloğumu da bunun içerisine alıp burayı yine servo X yaparsam aygıtlar kısmından gelen servo motorun açısal değerini sahnemde bu şekilde görmüş olurum. Burası birinci servo içindi. Bunun kopyasını çıkartalım. Buraya alalım. Burayı servo Y yapacağım. Burayı da servo Y yapacağım. Ve buradaki değerimi de ne yapmam lazım? Servo 2 pozisyon olarak değiştirmem lazım. Kuklalar tarafında da işlemim tamam. Aygıtlara geliyorum. Arduino kartımı bilgisayara bağlıyorum. Bağlan butonuna tıklıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster kutucuğunu işaretliyorum. COM3 portum buraya geldi. Bağlan butonuna tıklıyorum. Ve yukarıda bağlandı diye bana uyarı verdi. Şimdi upload kod ile kodlarımı Arduino kartına gönderiyorum. Kodları Arduino kartımıza gönderdik. Şuradan sahnemizi büyütelim isterseniz. Bakın değerler gelmeye başladı. Servo 1 ve servo 2 motorlarının açısal değerlerini sahnemde görebiliyorum. Sensörümü aşağı yukarı öne arkaya hareket ettiğimde servo motorların açısal değerleri de değişecek. Breadboard'umu şu şekilde kaldırıyorum. Bakın servo motor 2'nin açı değeri düştü. Breadboard'umu aşağıya indiriyorum, tekrar düzeltiyorum. Diğer tarafa doğru kaldırıyorum. Bakın servo motorun açı değeri bu sefer arttı. Tekrar servo motoru düzleyip öne doğru eğim yapıyorum. Servo 1'in bakın açısal değeri düştü. Servo motoru düzleyip tekrar kendime doğru çektiğimde de servo motorun bakın açısal değerinin arttığını görebiliyoruz.
Şimdi isterseniz devremizin çalışmasını daha yakından görelim. Evet, devremizi daha yakından görmek istersek şu şekilde breadboard'umun bu tarafını bakın kaldırıyorum. Siyah olan servo motorum bakın dönmekte sağ tarafa doğru. Bu tarafı indirdim. Diğer tarafını kaldırayım. Servo motorum siyah olan sola doğru bu sefer dönmekte. Öne doğru breadboard'umu hareket ettiğimde mavi olan servo motorum sağa doğru dönmekte. Kendime doğru çektiğim zaman da bakın sola doğru. Buradaki değerler 17.000 gibi bir değerleri aldığımızda servo motorların hareketi çok yavaş olmakta. İsterseniz bu değerleri bir değiştirelim. Sensörden aldığım veri değerlerimi burada değiştireceğim. Eksi işareti kalacak. Burayı 8.000 yapıyorum. Burayı da 8.000 yapıyorum. Alt taraftaki yine eksi işaretine dokunmadan burayı 8.000 yapıyorum. Bu kısmı da 8.000 yapıyorum. Şimdi tekrar upload kod ile kodlarımı Arduino kartıma gönderiyorum. Kodların yüklemesi tamamlandı. Şimdi değişimi tekrar bir gözlemleyelim. Şöyle elimize alalım. Şöyle hareketlerle bakın servo motorları bu şekilde hareket ettirmiş olduk. Dediğim gibi hayal gücünüze bağlı. Bununla ilgili birçok proje yapabilirsiniz. Buralara el bağlayarak el hareketini aşağı yönlü sağa sola çevirme imkanlarınız var. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.